Merhaba arkadaşlar. Bugünkü hidrolik eğitimimizde pompaların düşmanı olan kavitasyon konusunu işleyeceğiz. Kavitasyon nedir? Kavitasyon madde içinde boşlukların oluşması olarak tanımlanabilir. Akışkanlarda bu boşlukları hava veya yağ buharının kabarcıkları oluşturur. Bu kabarcıklar yüksek basınç altında patlarlar. Bu patlamalar sırasında metal yüzeylerden parçacıklar kopar. İşte resimde de gördüğümüz gibi pompalara çok fazlasıyla zarar veriyor bu kavitasyon. Şimdi bazı pompalara bakalım. Kavitasyondan hasarlanması sonucu. Bakın burada metal yüzeylerinden parçalar kopmuş. Bir başka pompamızdan yine metal kopma parçaları var. Burada özellikle yüksek basınç altında çalışan pistonlu tip pompanın silindirik yapısındaki kopan parçacıkları görüyoruz. Bakın burada. Aynı şekilde burada da yine kopmalar var. Burada ki bu pompaların bu parçalar sertleştirilmiş dayanıklı malzemeler olmasına rağmen bu kavitasyon bunlara bu şekilde zarar verebiliyor. Şimdi kavitasyona bir su jeti de diyoruz. Normal hava kabarcığı yağ içerisinde çok masum bir şekilde durabiliyor. Fakat bu hava kabarcıklarının patlama anında oluşturdukları hasar metal yüzeylere yakın olan yerlerdeki patlamalarda bu resimlerde gördüğümüz hasarları verebiliyor. Şimdi bir başka animasyonumuz da bu kavitasyonun oluşum yeri pompalarımızın emiş hattı. Bizim baloncuklarımız burada oluşuyor. Bu emiş hatlarında düşük basınç oluşu bu baloncukların oluşumuna sebebiyet veriyor. Fakat burada herhangi bir şekilde bir zarar görmüyor. Fakat bizim yağ içerisindeki bu baloncuklar pompamızın çıkış hattı dediğimiz basınçlı olan bölgeye geçtiklerinde artık tehlike burada başlıyor. Neden? Çünkü burada oluşacak olan yüksek basınç içerisinde bu hava kabarcıktaki baloncukların basıncı ve ısısı artarak metal yüzeylerine patlamalar sonucu zarar veriyor. Şimdi animasyonda bunların patlama şeklini görelim. Bu patlamalar metal yüzeylere yakın olduğundan metaller üzerinden parçacıkları kopartabiliyor. Çok kısa bir zamanda pompaya hasar verebiliyor. Şimdi bu kavitasyonun nedenlerine bakalım. Ben 20-25 yıllık meslek hayatımda bu nedenlerin birazdan göstereceğim nedenlerin dışında başka bir nedenle karşılaşmadım. Eğer bu sorunları ortadan kaldırabilirseniz kavitasyonla karşılaşmamış olursunuz. Şimdi emiş filtresinin tıkalı olması birinci nedenlerden bir tane. Firmalar emiş filtrelerini, pompaları metallerden, pisliklerden, partiküllerden korumak için kullanıyor. Fakat filtrenin tıkalı olduğu anlaşılmaz ise pompa çok kısa bir zaman sonra hasarlandığından artık birçok firma yeni üretilen makinelerin emiş hatlarına filtreyi çok da tercih etmiyorlar. Sırf bu kavitasyon sorunundan sebep. Burada eğer filtre varsa rutin bakımlarda değişmesi lazım. Eğer herhangi bir uyarı sistemi varsa operatör tarafından bu uyarı sistemi sürekli gözlemlenmesi lazım. Diğer bir konu borunun dar olması. Bunlar designerlar tarafından yapıldığı için genellikle çok hata olmaz ama yine çalışanlar tarafından bazen bilinçsizce designerların hesaplayıp takmış olduğu borularda, çaplarda değişiklik yapılarak karşınıza çıkabilir. Emiş borusunun fazla uzun olması kavitasyonlardan bir tanesine sebep. Kavitasyon sebeplerinden bir tanesi de bu. Burada da yine mobil makinelerde designerlar tarafından planlanıp takıldığı için çok da fazla karşınıza çıkacak bir sorun değil. Ama bunun da bilinmesi lazım. Emiş borusunun
fazla dirsek olması, bu da istenilen bir durum değil. Bu da kavitasyona sebebiyet verebiliyor. Bunlara da dikkat edilmesi lazım. Emiş çapının daralması. Mobil makinelerde sık karşılaşılabileceğiniz bir olay. Bazen hortum başka parçalar tarafından ezilme, sıkışma veya farklı bir yerlerden üzerinden parça geçmesi emiş hortumunun çapının daralmasına sebebiyet verebiliyor. Bununla ilgili farklı bir sebep de olabiliyor. Ben kendi yaşadığım bir örneğe buraya koydum. Şimdi resimde gördüğünüz 2 adet pompa ki bana göre sağ taraftaki pompa orijinal makineye ait bir pompa. Pompamız bozulunca yenisi sipariş edildi. Yenisi bir firmaya yaptırıldı. Firmalar bu dişi tip pompaları genelde şu gövde kısımlarını işlenmemiş alıyorlar. Verilen numuneye göre buralar işleniliyor. Fakat firma burada bu işlemi yaparken bakın burada orijinal pompa inç olarak imal edilmiş. Takriben 39 milim emiş ağzının çapı var. 39 milim başlangıç buradan en son noktaya kadar 39 milim olarak delinmiş. Fakat bizim pompamızı üreten firma büyük bir ihtimalle metrik matkap kullanmış. 38 milim metrik matkapla deliği delmiş. 1 milimden bir şey olmaz diye düşünmüş. Hatta deliği son noktaya kadar da bitirmemiş. Bakın şu alt kısımda 28 milime düşürmüş. Haliyle emiş ağzı bizim bir daralmaya maruz kalmış. Firma tabi pompayı test etmiş. Yalnız pompayı test ederken genelde elektrik motorlu güç üniteleri kullanıyorlar. 1400 devir veya 1000 devir gibi bir devirde kontrollerini yapıyorlar. Kontrollerini yaptıklarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamışlar. Çünkü 1400 devirde test edilmiş. Fakat bu pompa bizim makinede dizel tahrikli, dizelden tahrik edildiği için 2000-2200 devirde kullanıldığından makineye takılan pompa kısa bir zaman sonra kavitasyon, hidrolik yağda köpürme, sesler ve bir zaman sonra pompanın hasarlanması. Tabi işin içerisine detaylı bakınca bu bir arka slaytta bahsettiğim emişte daralma gibi mevcut. Daralmanın oluşması sonucu pompamız kavitasyona maruz kalıp hasarlanan tespitler yapıldıktan sonra sorun giderildi. Diğer bir önemli konu yağın soğuk olması. Bu özellikle makine soğuk havalarda dizel tahrikli olan pompaların yüksek devirde kullanılması kavitasyona sebebiyet veriyor. Burada özellikle makine kullanıcılarına tavsiyem soğuk havalarda kesinlikle motorlar çalıştırıldıktan sonra yüksek devire çıkarmadan yani 650-700 devirlerde hidrolik yağın ısınması için hafif küçük hareketler yaparak yağın ve makinenin ısınmasını sağlayıp ondan sonra motoru normal performansına çıkarıp operasyona katılmak. Bunlar yapılmadığı sürece yağın soğuk olması bu kavitasyonlara sebebiyet verip makine üzerindeki pompalara zarar verebiliyor. Pompa dönüş hızının fazla olması. Şimdi burada pompalar üreten firmalar her üretilen pompa için bir devir sayısı belirlemiştir. Bu devir sayısı dikkat alınarak devirin arttırılmaması lazım ki bu da tamamen designerların yaptığı bir iş. Yani çok da böyle sahada karşılaşacağınız bir sorun değil. Ama bunun da göz önünde bulundurulması lazım. Bir başka sorun emiş hatlarına takılan vanalar var. Bazı makinelerde hidrolik depolar, depo altlarına takılan pompalarda pompanın değişim aşamasında kolaylık olsun diye emiş hatlarına yerleştirilen vanalar var. Bu vanalar montaj ve demontajda çok işimize yarıyor fakat bazen pompa takıldıktan sonra açılması unutularak start yapılabiliyor. Bazen vana açıldı zannedilerek içeride açılmama gibi durumlar olabiliyor. Bu da emiş hattındaki daralmaya sebebiyet verip kavitasyona sebebiyet olabiliyor. Bir başka ve yine sık karşılaşılan bir konu hidrolik depolarımızın hidrolik depolar üzerinde atmosfere açık veya kapalı depolarda yerleştirilen filtrelerin tıkalı olması,
Depomuzun hava alamamayışı da kavitasyona sebebiyet veriyor. Son olarak da yağ seviyesinin düşmesi, ki bunda hepimizin bildiği gibi hidrolik yağ seviyesi boşalırsa pompalarımızın yağsız çalışması kavitasyona sebebiyet veren unsurlardan bir tanesi. Emme borusunda çatlak var. Özellikle emiş hatlarında çatlamalar, ki bunlar bulunması zor arızalar da olabiliyor. Çünkü yağ kaçağına sebebiyet vermiyor. Sürekli dışarıdan içeri doğru giren bir hava vakum oluşması sonucu, bunlar da kavitasyona sebebiyet olan unsurlardan bir tanesi. Emiş hatlarındaki boru bağlantılarının gevşek olması veya emiş hatlarındaki boru bağlantılarının o-ringlerden hava alması, buradaki sızdırmazlığın iyi olmamayışı, dışarıdan hava alması da kavitasyona sebebiyetlerden bir tanesi. Diğer başka bir konuda bizim bu pompalarımız genelde elektrik tahrikli olabiliyor. Pompa mil çıkışları atmosfere açık olduğundan buradaki keçelerden içeri de hava girebiliyor. Hava sonucu da yine pompamız kavitasyona maruz kalıp pompamızın hasarlanmasına sebebiyet verebiliyor. Bakım esnasında hava girmesi var. Pompalar söküldüğü zaman montajda, demontajda içerileri yağ doldurulmadan çalıştırılsa bunlar da kavitasyona sebebiyet verir. Hatalı tank tasarımı var. İşte bunlarda da yine normalde pompamızın yağı alması gereken yerden değil de işte atıyorum farklı yerden alınması veya seviyesinin düşük olması gibi, ki bu da yine dizayn aşamasında olan sorunlar. Çok karşılaşacağınız bir durum değil. Teşekkür ederim. Beni izleyip videomu beğendiyseniz beğendi tuşuna, kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.